Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta sizlere Mersin'den merhaba diyorum. Malum artık yaz ayları, aile ziyaretleri başladı. Ben de ailemin yanındayım. Şimdi her ne kadar tatilde olsak da projelerimize devam ediyoruz. Bu yeni projem arkadaşlar Zara'nın muhteşem bir çantası. Yalnız çantanın orijinalinde şöyle bir durum var. Ön ve arka parçalar aynı renk, birbiriyle aynı renk. Diğer iki yan parça ise birbiriyle aynı renk. Yalnız arkadaşlar ben elimde olan iplerimi değerlendirmek istediğim için bakın benim bu çanta zaten 5 parçadan oluşuyor. Birbirinin aynısı olan 5 motiften oluşuyor. Bakın benim 5 motifim de farklı renklerden oluştu. Hemen şu şekilde bir tabanını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi dediğim gibi benim çantamın motiflerinin her biri farklı renk. Bu arada arkadaşlar çantanın orijinalinde ikili trabzan olarak çalışılmış. Ancak orijinal boy bana böyle bir tık küçük göründüğü için ben trabzanlarımı üçlü trabzan olarak yaptım ve sonuç itibariyle bakın çantamın şu ağız bölgesinin genişliği 49 santim, yüksekliğimiz ise tamamen 27 santim oldu. Aslında çok ideal bir çanta boyu oldu üçlü trabzan yaparak. Şimdi ilerleyen günlerde arkadaşlar bu çantanın bildiğiniz gibi bir de şapkası var. Şapkasını da ayrıca hazırlayıp sizlere video olarak ekleyeceğim. Şimdi hemen bir iç detaylarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi ben çantalarımı hep söylüyorum. İstisnai durumlar dışında astarlı kullanmayı seviyorum. Çünkü kağıt iplerin malum ömrü çok uzun olmuyor. Dolayısıyla astarlı kullandığınız zaman çantalarınızın ömrü daha da uzun olur. Bakın hemen şu şekilde bir çanta detayımı göstereyim size. Şurada küçük bir cebi var. Aynı zamanda bakın çok renge girdiğim için arkadaşlar ben çantanın sap kısmında ve de astar ve çıt çıtlarda bakın şu şekilde sadece siyah rengi tercih ettim. Çantanın orijinalinde çanta sapı bir tık daha kısa. Ben omuzda taşınmasını istediğim için bakın şu şekilde bir tık daha uzun olarak yaptım. Videomuzun yine ilerleyen bölümlerinde çanta sapının yapımını size detaylı olarak anlatıyorum. Eğer çanta sapını renkli yapmak isterseniz onu da videonun ilerleyen bölümlerinde ayrıca bulabilirsiniz. Bir çantamın hemen son halini arkadaşlar bir size göstereyim. Şöyle bakın çantanın altında yine ben bir keçe çalışması yaptım. Daha doğrusu çantanın tabanında tok dursun diye keçe yerleştirdim. Hemen şu şekilde bir düzelterek çantamı sizlerle bir paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir çantamız oluştu. Tabii çantanın içi şu an boş olduğu için çok şey durmuyor. Çantanın içerisini doldurduğumuzda daha tok, daha dolu dolu durur. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir bu haliyle. Şimdi hemen hızlıca çantanın yapımına geçmek istiyorum ama başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olur, videomu beğenir, bir de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Hazırsak haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi bu çanta birbirinin aynı olan 5 adet motiften oluşuyor. Çantanın orijinalinde bakın ön ve arka parçalar için aynı renkler kullanılmış. Yanlar için ise yine birbirinin aynı olan renkler kullanılmış. Yani ön ve arkanın rengi birbiriyle aynı. Bir de yanların rengi birbiriyle aynı. Ama bakın ben tamamen elimdeki ipleri değerlendirmek istediğim için benim çantamda 5 motifinde renkleri farklılık arz edecek. Bakın renklerini şöyle bir kameraya sığdırayım öncelikle. Bakın şöyle bir renklerini göstereyim size. Orijinal çantanın renkleriyle aynı değil arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Dediğim gibi orijinal renkte bu kadar çok renge girmemiş ama ben elimdeki ipleri değerlendiriyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Hatta şunu söyleyeyim size, rafya iplerimin bir kısmı kalın rafyaydı, bir kısmı ise ince rafyaydı. Bakın ona da şöyle bir çözüm buldum. Bakın mesela bu kalın rafya olan, bunu tek başına kullandım. Ama ince olan rafyalarda, bakın bunlar da ince olan rafyalarım. İkisini birbiriyle mukayese edeyim hatta bakın arkadaşlar görün. Bakın şu şekilde. İnce olan rafyaları ise arkadaşlar 2 kat olarak kullandım. Şimdi
Öncelikle arkadaşlar rafya ipe bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Bu çanta inanın koton iplerle, makrome iplerle de çok güzel olacak bir çanta. Şimdi bakın her bir motifin ölçüsünü size bir vermek istiyorum. Şimdi bir de arkadaşlar bakın ben motifte üçlü trabzan yaptım. Çantanın orijinalinde bu ikili trabzan. İkili trabzanı da nasıl yapacağınızı size motifi yapmaya başladığımızda gösteririm ama birçoğunuz eminim ki ikili trabzanı biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar bakın bu motifin bir ölçüsünü vereyim size. Şöyle en baştaki santimimde bir kopma var. Yeni bir mezuraya ihtiyacım var. Arkadaşlar bakın 26'ya 26 ölçülerinde bir kare. Şimdi bakın dediğim gibi ben üçlü trabzan yaptım. Sizler dilerseniz ikili trabzan da yapabilirsiniz. Yalnız şapka yapacaksanız arkadaşlar şapkada üçlü trabzan değil ikili trabzan yapın. Bunu da yine parantez arasında belirteyim. Bunu bir kenara bırakalım. Hemen bir çantamızın motifini yapalım. Bakın ben 4 adedi yapmıştım. 5.'yi şimdi birlikte başlayacağız. Dediğim gibi ben rengarenk yaptım. Sizler dilediğiniz renklerde kullanabilirsiniz. Bakın öncelikle bir sihirli halka yapacağız arkadaşlar. Sihirli halkayı bilmeyen yahut hatırlamayan arkadaşlarım için şöyle bir hatırlatma olsun. Bakın ipin ucunu şöyle baş parmağımla tutuyorum. Öncelikle tabii ki şu işaret ve orta parmağımın üzerine koyup baş parmağımla tutuyorum. Ardından ipi şöyle bir tur parmaklarımın etrafında çevirip bakın yüzük parmağıma sıkıştırıyorum. Şunu şöyle bir geri alalım. Ardından arkadaşlar bakın tığınızı şu öndeki ipin içerisinden geçirin. Arkadaki ipten şöyle bir tane ilmek alın. Bu ilmeği kendi çevresinde şöyle bir tur çevirin. Ardından bakın şu yüzük parmağınıza giden ipten, bu aynı zamanda benim yumağıma giden ip. Bakın hemen şuradan bir adet zincir çekmek suretiyle burayı bir kitlemiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar sihirli halkamızı yaptıktan sonra şimdi sihirli halkanın içerisine ben 7 adet sık iğne yapacağım. Çünkü en son ikinci sırada bizim bu 7 adet sık iğneyi 16 adede çıkarmamız gerekiyor. Şimdi bana 8 adet boşluk gerekiyor. 8 adet sık iğne yaptığınızda arkadaşlar şu birleştirme noktasında olan boşluk beni rahatsız ediyor. Çirkin bir görüntü oluşuyor. Onun için 7 adet sık iğne yapacağız. Bir sonraki sıra şu bağlantı noktasındaki boşluğu da kullanmak suretiyle 16 adet sık iğneye çıkacağız. Bakın hemen ilk sık iğnemizi yapalım. Bakın yine bir sık iğneyi hatırlamayan arkadaşlarım için bir hatırlatma olsun. Burada arkadaşlar bakın kısa ipimi de sihirli halkamın içerisinden ilmek aldığım zaman bu ilmeğimin daha doğrusu tığımın üzerinden atlatacağım. Yani bu kısa ipi lütfen atlamayın. Bu ip de şöyle sık iğnelerimizin arasında kalacak. Bakın hemen sihirli halkamın içerisine girdim. Yumağıma giden ipten bir adet ilmek aldım. Bu ilmeği bakın bir miktar uzattım. Ardından bakın her iki ilmeği tek seferde toplayarak sık iğnemi yaptım. Bu şekilde arkadaşlar toplamda 7 adet sık iğnemizi yapalım. Bakın bu 3. sık iğnemiz. Arada kameraya sallayabilirim arkadaşlar, özür dilerim. 4, 5, 6 ve de 7. Şimdi 7 adet sık iğnemizi yaptık. 7 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra bakın şu kısa ipi dikkatli bir şekilde çekin. Çok böyle sert bir şekilde çekmeyin arkadaşlar. Bunlar netice itibariyle kağıt ip, çok kolay kopabilirler. Bakın şöyle kibar bir şekilde çekin. Şimdi bizim ilk sık iğne, şöyle ince bir tığımı alayım. Bakın ilk sık iğnemizin tepe boşluğu burası. Bakın bu boşluğa girip sık bir adet daha doğrusu sıramı birleştireceğim. Kaydırma yapmayacağım. Yalnız arkadaşlar bakın. Bu sık iğnenin şu tepe noktasına baktığınız zaman, şöyle tığınızı geçirdiğiniz zaman bakın normal koşullarda 2 adet ip oluşuyor. Şimdi bunun içerisinden geçip şöyle yapalım, şöyle göstereyim ben size. Bakın yerimizi gösterdim. Şimdi örgünüzü bir şöyle ters çevirin. Az önce tığınızı geçirdiğiniz noktadan
şöyle tığınızı tersten geçirin. Yalnız tersten geçirdiğinizde bakın şu yumağınıza bağlı olan ipiniz arka tarafta kalacak. Burası benim örgümün ters yüzeyi. Şimdi bu ilmeği şöyle bir miktar uzatın öncelikle. Ardından bu ilmeği alın ve şu noktadan geri çekin. Yalnız şöyle biraz sıkı yaptığım için ilmeği düzgün çekemedim. Bakın arkadaşlar şöyle ilmeğinizi kameradan çıkmıyorum değil mi? Arkaya doğru çekin. Şimdi arkaya doğru çektikten sonra bakın ben şu noktadan geçerek ilmeğimi arkaya doğru çektim. Aynı noktadan tığınızı tekrar geçirin. Bakın aynı noktadan yeniden geçtim. Şimdi bu yumağıma bağlı olan ip, buradan hemen bir adet ilmek alacağım. Bakın birleştirme yaptığım ilmeğim burada duruyor hala. Şimdi buradan bir adet bir ilmeğimizi alalım. Böyle o kadar sık oldu ki arkadaşlar ilmeği alamadım. Şöyle müsaadenizle bu noktadan yeniden tığımı geçireceğim. Evet. Şimdi bakın. Tığımın üzerinde almış olduğum ilmeğim var. Şu arkada da benim sırayı birleştirmek suretiyle arka tarafa doğru çektiğim ilmeğim var. Tığımı bu defa bu ilmeğin de içerisinden geçiriyorum. Bakın 2 adet ilmek dolayısıyla tığımın üzerinde oluşuyor. Bakın şu şekilde bir düzelteyim. Evet. Şimdi ardından şöyle ilmeklerinizi bir miktar uzatın. Ardından bu 2 ilmeği tek seferde toplayın. Bakın bu şekilde zincir çekmeden yukarıya çıkmış olduk. Dolayısıyla bakın tok bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi bu bizim birinci sık iğnemiz olacak. Ne dedik? İkinci sırada toplamda 16 adet sık iğne elde edeceğiz dedik. Bakın aynı boşluğa yeniden girdim. Bir adet ilmek aldım. Almış olduğum ilmeği bakın bir miktar uzatıp ardından tek seferde topladım. Bu benim ikinci sık iğnem. Şimdi hemen bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bakın hemen 2 adet sık iğne de buraya yapıyorum. Yani her boşluğa 2 defa girip sık iğnemizi yapacağız. Bakın bir sonrakine geçtim. 1, 2. Toplamda 6 adet sık iğnem oldu. Hemen bir sonrakine geçtim arkadaşlar. Bakın 1, aynı boşluğa tekrar girdim. 2. Şimdi her boşluğa ikişer defa batarak arkadaşlar toplam 16 adet sık iğne elde etmiş olmamız gerekiyor bu sırada. Bakın ilk 7 batışımızı, daha doğrusu 7 noktamız bizim, 7 boşluğumuz bir önceki sıranın sık iğnelerinin tepe boşlukları. Ancak son boşluğumuz ise bakın şurada kaydırma yapmış olduğumuz boşluk, birleştirme yapmış olduğumuz boşluk var. Sonuncu sık iğnenizi de 2 adet şeklinde buraya yapın arkadaşlar. Toplamda 16 adet sık iğnemizi yapıp geri gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın toplam 14 adet sık iğnem oldu. Şimdi son 2 sık iğnemi bakın şurada benim birleştirme noktam var. Buraya batmak suretiyle yapacağım. Şimdi başlangıçta 8 adet sık iğne yapmış olsaydık arkadaşlar bu defa da buraya atlamak zorunda kalacaktık. İşte size beni rahatsız ediyor dediğim boşluk bu boşluk. Dolayısıyla bakın 7 adet sık iğne ile başladım. Hemen buraya batıp 2 adet daha sık iğne yaparak toplamda 16 adet sık iğne elde etmiş olacağım. Şimdi arkadaşlar 16 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra şöyle ipinizi yaklaşık bir 6-7 santim kadar bırakıp kesin. Şimdi sarı ipimle işim bitti. Hemen bu ipimi bir öncelikle kenara bırakmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar tığınızdaki ilmeğinizi bakın şu şekilde çekin bir öncelikle. Çok affedersiniz. Şimdi arkadaşlar bakın benim ilk sık iğnemin bakın tepe boşluğu burası. Şimdi tığımı bu boşluğa şu şekilde bir tersten geçireceğim. Ardından bakın bu ipimi bu noktadan geçireceğim. Şimdi arkadaşlar bakın her sık iğnemizin tepesinde şu şekilde zincirler var. İlk sık iğnemizin tepesinde zincir yok. Bakın bu şekilde burayla birinci sık iğnemizin tepesine hem bir zincir oluşturacağız. Hem de aynı zamanda sıramızı da birleştirmiş olacağız. Bakın az önce gösterdiğim ilk sık iğnenin tepe boşluğundaki her iki ipin de altından geçmek suretiyle bakın tığımı geçirdim. Şimdi tığımı tersten geçirdim bu arada arkadaşlar. Bakın ipimi arkaya doğru buradan öncelikle bir çekiyorum. Şimdi bakın benim ipimin gelmiş olduğu zincir şu zincirin içi. Şimdi bu kuyruk olan ipi
bu zincirin yeniden içerisine geçireceğim ki burada iç içe geçmiş bir zincir oluşsun. Bakın şu zincirin içerisinden tığımı alttan üste doğru geçirdim ve ipimi bu defa da buradan aldım. Şimdi bakın dolayısıyla kesintisiz, nerede başladığı, nerede bittiği belli olmayan bir zincir hattı oluşturduk. Tabii ki bu ipinizi bu şekilde bırakmıyorsunuz. Hemen öncelikle bir miktar ipinizi şöyle aşağıya çekin. Bakın ardından herhangi bir noktadan şöyle bir tığınızı geçirin, uygun olan bir noktadan. Ardından şuradan bir ilmek oluşturun ve bir adet zincir çekerek ipinizi burada bir kitleyin. Şurayı da güzelce bir sıkılayın arkadaşlar. Şimdi sarı ipimizle işimiz bitti. Bir hemen diğer rengimize geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Benim diğer renk için kullanacağım yeşil ipim bakın şu şekilde ince bir ip olduğundan bakın bu ipimi şöyle 2 kat olarak kullanacağım. Ben 2 kat ip kullandığımda bunu alışkanlık haline getirmişim. Hemen ucuna şöyle bir düğüm atıyorum arkadaşlar. O şekilde kullanıyorum. Şimdi makasımı ve ince olan tığım dursun. Şimdi bakın arkadaşlar. Herhangi bir tepe noktasında tığınızı geçirin. Ardından bakın şu şekilde yeni renginizle bir ilmek oluşturun. Ardından bir adet zincir çekin. Şimdi arkadaşlar bakın. İpinizi şöyle bir miktar uzatın. Bakın bayağı bir uzattım. Çünkü bunu üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. İlmeğinizi uzattıktan sonra bakın tığınızı şu şekilde bir kendi ekseni etrafında çevirin. Ardından bakın yumağa bağlı olan ipinize gidin. Bu ipinizin tığınıza almış olduğunuz ilmeğini bakın şu aradaki noktadan tam şu aradan şöyle bir geçireceğim arkadaşlar. Bakın buradan hop bir takla attırdım. Ama bakın hala tığımın üzerinde 2 adet ilmek var. Ve bu 2 adet ilmeği tek seferde topladım. Bakın bunu bir adet üçlü trabzan olarak kabul edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi, mikrofonumun azizliğine uğramışım. Dolayısıyla bakın ördüğüm yeri söküp tekrar öreceğim size. Çünkü mikrofonumun pili bitmiş. Şimdi bakın ilk üçlü trabzanımızı yapmıştık. Hemen tığınızın üzerine ip alın. Yine üçlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Aynı boşluğun içerisine. Yalnız uzun bir üçlü trabzan yapmayacağız. Dolayısıyla bakın tığımızın üzerine bir kere ip doladık. Hemen aynı boşluğun içerisine battım. Bakın arkadaşlar bu arada şu kısa olan ipimi de yine arada bakın şöyle bir sıkıştıracağım. Hemen aynı boşluğun içerisine dediğim gibi batıp bir adet ilmek aldık. İlk önce ilk ilmeği tek seferde. Sıradaki 2 ilmeği birlikte, son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi yeniden ip doladık. Aynı boşluğa yeniden giriyoruz. Yine üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar her boşluğun içerisine 3 adet üçlü trabzan yapacağız ama bakın ilk boşluğumuzun içerisine 3 adet üçlü trabzan yaptık ya, sıradaki boşluğu atlıyoruz. Bir sonrakine geçeceğiz. Buraya üçlü trabzan yaptıktan sonra yine sıradakine atlayacağız. Yine bir sonrakine geçip üçlü trabzan yapacağız. Yani bir boşluğa yapıyorsak diğer boşluğu atlayacağız. Ama bakın her trabzan grubunun arasına bir adet zincir çekmeyi unutmayın. Bir adet zincirimizi çektik. Ardından bakın tığımızın üzerine yeniden ip aldık. Sıradaki boşluğun içerisine giriyorum. Bakın yine 3 adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu birinci üçlü trabzanım. Hemen aynı boşluğun içerisine yeniden giriyorum. Bakın bu ikinci üçlü trabzanım. Hemen aynı boşluğun içerisine son bir defa daha giriyorum ve üçüncü kez üçlü trabzanımı yaparak bu boşluğu da tamamlıyorum. Bir sonraki boşluğu es geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben daha önce ördüm. Ancak mikrofonumun şarjı bitmiş. Dolayısıyla bakın burayı söküp yeniden örmek zorunda kaldığım için burada arada benim daha önce atlamış olduğum boşluklar var. Buralar örmüş olduğum boşluklar geniş olduğu için biraz böyle kamufle oluyor. Bakın aslında sıradaki boşluğum benim burası. Burayı atlayıp bir sonraki boşluğa geçeceğim.
Yine 3 adet üçlü trabzandan oluşan trabzan grubumu yapacağım ama bakın trabzan gruplarının arasına birer adet zincirinizi çekmeyi unutmayın. Ardından tığınızın üzerine yeniden ip alarak bakın üçlü trabzanınızı yapın. Şimdi yine bu boşluğa 3 adet üçlü trabzan yapacağız ama arkadaşlar size önce bir ikili trabzanın yapılışını göstermek istiyorum. Çünkü bu boyuttan daha küçük çanta istiyorsanız eğer üçlü trabzan değil, ikili trabzan olarak da trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi bilen arkadaşlarım muhakkak vardır ama bilmeyenler için bakın tığımın üzerine ip bir kere doluyorum ve bakın boşluğa girip ilmek alıyorum ya arkadaşlar. Üçlü trabzanda 3 defada kapama yaptığımız için adı üçlü trabzan. Ama bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın 2 kere kapama yaptığımdan bu trabzanın adı ikili trabzan. Bakın bu şekilde ikili trabzanlarınızı yapabilirsiniz. Ama ben bu çantayı üçlü trabzan olarak yapacağım. Dediğim gibi orijinali bana biraz bir tık küçük geldi. Ben biraz daha büyük bir çanta istiyorum. Ama o da yine çok iri bir çanta olmayacak. Yani üçlü trabzan olarak da açıkça devam edebilirsiniz açıkçası. Şimdi bakın 1, 2, 3 adet üçlü trabzan grubu yaptım. Yine bir adet zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğu atlayıp yine tığımın üzerine ip alıyorum öncelikle. Sıradaki boşluğu atlayıp bir sonraki boşluğa geçip yine üçlü trabzanımı yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar üçlü trabzan gruplarımızı yapalım. Her trabzan grubunun arasına lütfen bir adet zincir çekmeyi unutmayın. Sıranın sonu da yeniden görüşeceğiz. Arkadaşlar bir sıra boyunca bakın üçlü trabzan gruplarımızı yaptık. Bu sıranın sonunda toplam bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet üçlü trabzan grubum oluştu. Şimdi sıranın sonuna geldiğinizde bakın arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz şu trabzan kabul etmiş olduğumuz trabzanımız var. Bunun hemen bakın şu tepe noktasına batacağız ama bakın buraya battığınızda şunun ayrımını iyi bilin. Bakın şuradaki boşluk benim ikinci trabzanımın boşluğu. Buraya batmayacaksınız arkadaşlar. Bakın bunun önündeki şurada bir tepeye batın. Buradan arkadaşlar bir adet bakın şu şekilde ilmeğinizi alın. Ardından tığınızda bekleyen ipten kaydırarak, ilmekten kaydırarak bakın sıranızı birleştirin. Şöyle şu ipi bir düzelteyim arkadaşlar. Çift ip olduğu için bazen bir diğerini kaçırabiliyorum. Şimdi arada bakın muhakkak şöyle elinizle bir el ütüsü yapın. Şimdi bakın hemen öncelikle birleştirmenizi yaptıktan sonra bir adet zincirinizi çekin. Şu ipinizi bir miktar uzatın. Bırakın çünkü diğer ipimize geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar diğer ipimi hemen alıyorum. Bakın şurada hazırlamıştım zaten. Şimdi yeşil ipime geçtiğimde bakın şurada bir boşluğa üçlü trabzan grubu yaptıysam diğer boşluğu atlamıştım. Bu atladığım boşluğa tığımı geçireceğim. Bakın önden öreceğim. Dolayısıyla bakın tığım hiç arkaya çıkmayacak. Şu aradaki boşluktan tığınızı çıkaracaksınız. Hatta bakın şurada benim kaydırma yapmış olduğum, sıkıştırmış olduğum ipim var. Yine bunu da ipimin içerisine alacağım. Tığımın altından geçireceğim yani. Bu ipin altından da geçireceğim. Bakın hemen tığımı bu noktadan geçirdim. Atladığım, örmediğim boşluk arkadaşlar burası. Hemen tığımı bakın şuradan aradan çıkardım, öne doğru aldım. Şurayı isterseniz şöyle bir miktar kıvırabilirsiniz. Daha rahat örebilmek adına. Şimdi bakın yine buraya trabzan yapacağız ama üçlü trabzan yapacağız. Ama buraya bir adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın hemen şöyle bir ipimizi geçirelim öncelikle şu boşluktan. Şöyle bir miktar ipimi uzun tutayım. Ardından şöyle şuradan bir geçireyim. Evet. Şimdi arkadaşlar ipinizi geçirdikten sonra öncelikle bir adet bir zincirinizi çekin. Ardından diğer yeşil ipte hatırlarsanız ilk başta bir ipimizi şöyle bir dolamıştık ve onu üçlü trabzan olarak kabul etmiştik. Şimdi aynısını burada da yapacağız. Bakın bir adet zincirimizi çektik. Ardından bakın ilmeğinizi şöyle bir uzatın. Bakın neredeyse diğer trabzanlarımın boyu kadar uzadı. Diğer şu yeşil trabzanlarımın boyu kadar uzadı. Bakın hemen şöyle bir ipi tutayım. Bakın hemen buradan bir adet ilmek alacağım ve almış olduğum ilmeği bakın şu aradan
Şunun içinden geçirmiyorum arkadaşlar. Direkt bu aradan geçirip şöyle bir taklattırıyorum. Ardından bakın tığımın üzerinde hala 2 adet ilmek var ve bu 2 ilmeği bakın şöyle tek seferde topluyorum ve bunu bir adet üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. Bakın şu kısa ipi de bu aşamada bir arkaya alalım. Artık bu böyle arkada gizlensin. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir sonraki boşluğa atlayacağız ama bir sonraki boşluğa atlarken bakın bizim burada yeşil ipimizde örmüş olduğumuz 3 adet üçlü trabzan var. Dolayısıyla bakın trabzan sayınız neyse o kadar zincir çekin. 3 adet üçlü trabzanı atlayıp bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Dolayısıyla bakın şöyle çok sıkı olmayacak bir şekilde böyle rahat bir şekilde 3 adet zincirimi çektim. Şimdi bu zincirlerinizin geniş durması sizi rahatsız etmesin. Çünkü bir sonraki sırada zaten bu arkada kalacak. Dolayısıyla bu zinciriniz arkadaşlar böyle ferah ferah çekin ki örgünüz kasma yapmasın. Bakın ardından bir sonraki boşlukta yine şurada batmadığım boşluğa batacağım. Yine üçlü trabzan yapacağım. Bakın bunun için tığımın üzerine bir adet ilmek alıyorum. Ardından bakın hemen ön taraftan sıradaki boşluğa atladım. Tığımı buradan geçirdim. Bakın 2 ipin birden altından geçiyorum. Ardından bakın buradan şöyle bir adet ilmek aldım. Ardından normal üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın ilk ilmeği tek başına çektim. Sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın üçlü trabzanımı yaptım. Ardından ne yapacağız? Bakın sırada yine 3 adet üçlü trabzanımız var. Hemen yine geniş geniş 3 adet zincirinizi çekin. Bunlar geniş geniş olsun arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Arkada gizleyeceğiz zaten bunları. Bakın yine tığımın üzerine ip aldım. Sıradaki boşluğa atladım. Hemen buraya batarak bakın bir adet ilmek alıyorum. Ardından üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz. Bakın geldik sıranın sonuna. Şimdi başlangıçta yaptığımız trabzanla bu son yapmış olduğumuz trabzanı birleştireceğiz. Bakın ancak şuna bu motifte çok dikkat edeceksiniz. Bakın tam son birleştirme noktam benim yeşil ipimin olduğu nokta. Önce bu yeşil ipinizi bir öne atın çünkü bir sonraki sırada bu ipimin önde olması gerekiyor ki örgümü düzgün rahat yapabileyim. Şimdi bakın önce ipimi öne aldım. Ardından ne yapacağız? 3 adet önce bir zincirimizi çekelim. Şöyle ferah ferah 3 adet zincirimizi çekelim. Zincirimizi çektikten sonra bakın hemen yine benim başlangıçta trabzan olarak kabul ettiğim şu boşluğun şurada tepe boşluğuna giriyorum. Hemen bakın şöyle bir girişimi yaptım. Tığımın üzerine ip almadım arkadaşlar bakın bu arada. Tığımın üzerinde herhangi bir ip yok. Bir adet ilmek aldım. Ardından tığımı da bekleyen ilmekten kaydırarak birleştirmemi yaptım. Bakın hemen bir adet zincir çekeceğim ve yine bu ipimi sökülmesin diye bir uzatacağım ki yeşil ipime geçiş yapacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar örmüş olduğunuz pembe iple örmüş olduğunuz zincirleri şöyle bir genişletin. Şimdi yeşil ipe geçeceğiz. Bakın yeşil ipimi öne almıştım zaten. Şu ilmeğimi de öne alayım. Tığımı geçireyim. Şimdi en son kaydırmamızı yaptıktan sonra yeşil ipimizle bir adet zincir çekmiştik. Bakın her defasında bunu yapacağız. Kaydırmadan sonra bir adet zincirimizi çekip bu ilmeğimizi beklemeye alacağız. Bakın şimdi beklemeye almış olduğum ilmeği ne yapıyorum? Artık uzatıyorum. Bir adet zincirim burada hala mevcut. Bakın 3 aşağı 5 yukarı yine 3'lü trabzan boyu kadar uzattım. Yine bir tur çevirdim kendi etrafında. Ardından bakın bir adet ilmek aldım. Almış olduğum ilmeği bakın şu boşluktan hop bir geçirdim. Bakın tığımın üzerinde hala 2 adet ilmek var. Bunları tek seferde çekerek topladım ve bakın bunu üçlü trabzan olarak kabul edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın yeşil ipimizle şöyle bir öne çıkarayım ki rahat göresiniz. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Rahat örecekseniz şöyle şu öreceğiniz parçayı öne çıkarabilirsiniz. Şimdi bir önceki sırada 3 adet üçlü trabzan yapmıştık yeşil ipimizle. Şimdi bu defa ne yapacağız? Trabzan sayımızı arttıracağız. 4'e çıkaracağız. Şimdi hemen tığınızın üzerine ip alın. Bakın benim ilk trabzanımı yapmış olduğum nokta burası. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa arkadaşlar
2 adet üçlü trabzan yapacağım. Böylelikle buradaki trabzan sayımı 3'ten 4'e çıkarmış olacağım. Bakın hemen aynı boşluğa yeniden giriyorum. 1 adet ilmek alıyorum. Aynı boşluğa ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle iplerimi bir miktar rahatlatayım arkadaşlar. Evet. Şimdi 3 adet üçlü trabzanımız oldu. Ardından bir sonraki boşluğa geçip hemen son üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 kat iple örmek sizi korkutmasın. Ben şu an kamera karşısında ördüğüm için bu beni biraz zorluyor. Çünkü kendi rahat örebileceğim şekilde ayarlamıyorum açımı. Sizin görebileceğiniz şekilde ayarlıyorum. Dolayısıyla bu sizin gözünüzü korkutmasın. Bakın şimdi pembe ipimle bakın alt sırada bir adet üçlü trabzan yapmıştım. Bir sonraki sırada yani şu an örmüş olduğum sıraya denk gelecek yerde buradaki trabzan sayımı da 2'ye çıkaracak olduğumdan bakın buraya 2 adet zincirimi şöyle rahat rahat çekiyorum. Çünkü bakın bu araya 2 adet üçlü trabzan gelecek. Bakın hemen ardından şu pembe ipimin öncelikle bakın sırasına geldim. Önce şu pembe ipinizi bir öne alın. Bu ipleri her zaman yerine geldiğiniz zaman arkadaşlar ilmek yerine geldiğinizde öne almayı unutmayın. Bakın önce ipimi öne aldım. Ardından ne yapacağım? 2 adet zincir çekmiştim. Hemen tığımın üzerine ip alarak sıradaki bakın sıradaki şuradaki trabzan boşluğuna geçiyorum, atlıyorum ve buraya bir adet üçlü trabzanımı yapıyorum. Ardından bakın burada da trabzan sayımızı yine 4'e çıkaracağız. Dolayısıyla bakın ikinciye 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bu da aynı boşluğa yapmış olduğum ikinci üçlü trabzan ve son trabzanımın üzerine yine bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Dolayısıyla bakın buradaki trabzan sayım 4'e çıktı. Şimdi ne yapacağız? Yine 2 adet zincirimizi çekip bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna atlayıp üçlü trabzanımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz. Şimdi yeşil ipimizle sıranın sonuna geldik. Bakın en son yine 2 adet zincirinizi çekin. Şöyle geniş geniş, ferah ferah 2 adet zincirinizi çekin. Ardından bakın ilk trabzanın bakın yine tepe boşluğuna girin. Bir adet ilmek alın. Ardından almış olduğunuz ilmeği tığınızda bekleyen ilmekten kaydırın ve bir adet zincir çekerek yine ipinizi uzatın ve yeşil ipi beklemeye alın. Şimdi pembe ipe bakın geri dönüyoruz. İpimizi zaten öne almıştık. Bakın ilmeğimizi de aynı şekilde öne alıyoruz. Şimdi bir adet zincir çekmiştik. Ardından bakın ilmeğinizi şöyle uzunca bir miktar tutun. Ardından bakın şöyle bir kendi ekseni etrafında ilmeğinizi çevirip ipinizden bir adet ilmek alın ve almış olduğunuz ilmeği daha önce göstermiş olduğum boşluktan geçirerek bakın tek seferde 2 ilmeği toplayın. Şimdi arkadaşlar pembe ipimizle yapmış olduğumuz trabzan sayımızı bakın bu sırada 2'ye çıkaracağız. Yani pembe trabzanlarımızı da arttıracağız. Bakın hemen tığınızın üzerine bir adet ilmek alın ve hemen karşınıza gelen ilk boşluğa girip buraya bir adet daha üçlü trabzanınızı yapın. Şimdi hemen bir sonraki pembe trabzanın tepesine geçeceğiz. Ama bakın karşımızda 4 adet yeşil ipimizde yapmış olduğumuz üçlü trabzan var. Dolayısıyla bakın 4 adet geniş geniş zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. 4 adet zincirinizi çektikten sonra arkadaşlar bakın tığınızın üzerine ip alıyorsunuz ve hemen bir sonraki sıradaki yani trabzanın tepe boşluğuna atlayıp
buraya 2 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın bu bizim birinci üçlü trabzanımız. Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Aynı boşluğa girip yeniden bir adet üçlü trabzan yapıyoruz. Ardından yine 4 adet şöyle geniş geniş zincir çekin ve yine bir sonraki trabzanınızın üzerine atlayın. Şimdi arkadaşlar pembe ipinizle yapmış olduğunuz trabzanları bu sıra boyunca devam ettirin. Sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz. Bakın, yine sıranın sonuna geldik. 4 adet zincirimizi çektik. Önce yeşil ipimizi öne alıyoruz. Ardından bakın hemen ilk yapmış olduğumuz trabzanı şöyle tepe boşluğuna batıp buradan bir adet ilmek alıyoruz arkadaşlar. Ardından tığımıza bekleyen ipten kaydırıyoruz. Ve ne yapıyorduk? Hemen bir adet zincir çekiyorduk. İlmeğimizi uzatıp yine bunu beklemeye alıyoruz. Bakın arada muhakkak şu şekilde elinizle bir el ütüsü yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimize geri döneceğiz. Bunun için şöyle bir yeşil iplerimi önce rahatlatayım. Şimdi arkadaşlar bakın. İlmeğimi de öne alayım ve tığımı geçireyim. Şimdi arkadaşlar en son yeşil ipimizle bakın bir adet zincirimizi çektik. Şöyle bir bakayım. Şöyle çekmemişiz arkadaşlar. Bir adet zincirimizi çekelim. Ardından ipinizi yine uzatın arkadaşlar. Daha önce yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Bakın ipinizi uzatın. Şöyle bir tur çevirin. İlmek alın ve almış olduğunuz ilmeği bakın şu şekilde tek seferde toplayın. Şimdi bu defa 4 olan trabzan sayımızı 5'e çıkaracağız arkadaşlar. Bakın hemen sıradaki boşluğa atladım. Buraya bakın 1, 2, 3 kere de çekerek üçlü trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa bakın yeniden giriyorum ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar burada bir adet arttırmış olduk. Bakın 3 oldu. Hemen sıradaki boşluğa girip bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Ve ardından bir sonraki boşluğa da geçip bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Dolayısıyla bakın arkadaşlar 4 olan trabzan sayım benim 5'e çıkmış oldu. Şimdi bir sonraki sırada pembe iple 3 adet trabzan yapacağız. Bakın şu an ördüğümüz sıraya 3 adet pembe iple trabzan yapmış olacağız. Dolayısıyla bakın 3 adet zincir çekin. 1, 2, 3. 3 adet zincirinizi çektikten sonra arkadaşlar bakın öncelikle pembe ipinizi öne alın. Ardından bir sonraki yeşil trabzanın tepe boşluğuna atlayarak bakın üçlü trabzanınızı yapın. Yine ikinciye 2 tane yapacağız. Ardından geri kalan 2 adet üçlü trabzanın tepe boşluğuna birer adet tekli trabzanımızı yapacağız. Yani arttırmaları ikinci trabzanda yaptık arkadaşlar şimdiye kadar hep. Bakın hemen devam edelim ve son trabzanımıza da batarak burayı da bitirmiş olalım. Ardından ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 3 adet zincirimizi çekip diğer trabzana atlayacağız. Şimdi bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz. Arkadaşlar sıramızı yine tamamladık. Hemen bakın 3 adet zincirimizi çektikten sonra yine ilk trabzanın şöyle tepe boşluğuna bir girelim. Şöyle müsaadenizle arkadaşlar. Şurayı bir düzeltmem lazım. Evet. Bakın tepe boşluğuna girdik. Bir adet ilmeğimizi çıkardık buradan ve tığımıza bekleyen ilmekten kaydırarak sıramızı birleştirmiş olduk. Hemen yine bir adet zincirinizi çekin ve ipinizi uzatarak yeşil ipinizi yine beklemeye alın. Şimdi yeniden pembe ipimize geçeceğiz arkadaşlar. En son bir adet zincirimizi çekip bakın ilmeğimizi uzatmıştık. Uzatmış olduğumuz ilmeği yine kendi etrafında şöyle bir çevirin. İlmeğinizi alın ve şöyle tek seferde toplayın. Şimdi arkadaşlar 2 olan trabzan sayımızı bu defa 3'e çıkaracağız. Bakın tığımızın üzerine ip aldık. Hemen ikinci trabzanın tepe boşluğuna atlıyorum ve buraya 2 defa üçlü trabzan yapıyorum. Dolayısıyla bakın üçlü trabzan sayımı 3'e çıkarmış oldum.
Şöyle bir miktar ipimi rahatlatayım arkadaşlar. Evet. Trabzan sayımızı 3'e çıkarmış olduk. Bakın arada 1, 2, 3, 4, 5 adet yeşil ipimizle yapmış olduğumuz trabzanımız var. Dolayısıyla bakın şöyle ferah ferah 5 adet zincir çekiyoruz. 3, 4 ve 5. 5 adet zincirinizi çektikten sonra bakın arkadaşlar tığınızın üzerine ip alın. Yine ilk trabzanın tepe boşluğuna atlayın ve 1 adet üçlü trabzanınızı yapın. Ardından ikinci trabzanınızın boşluğuna yine 2 adet üçlü trabzanınızı yapın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda artık birleştirmeyi göstermeyeceğim size. Çünkü hep aynı şekilde birleştireceğiz. Yalnız birleştirmenizi yapmadan önce bakın şu yeşil ipinizi öne almayı unutmayın. Sıramızı birleştirelim, ardından yeşil ipte yeniden görüşelim. Şimdi pembe ipimizle olan sıramızı bakın yine tamamladık, birleştirmemizi yaptık. Dediğim gibi arada şöyle bir elinizle şu zincirlerinizi çekin ve bir el ütüsü yapın. Şimdi arkadaşlar yeşil ipimize geri dönüyoruz. En son yeşil ipimizle bir adet zincir çekip bakın ilmeğimizi şu şekilde uzatmıştık. Ne yapıyorduk? Bakın ilmeğimizi şöyle kendi etrafında bir tur çeviriyorduk. İlmek alıyorduk yumağımıza giden ipten ve bakın şu aradaki boşluktan geçiriyorduk. Tığımızın üzerindeki 2 adet ilmeği ardından tek seferde topluyorduk. Bunu bir adet üçlü trabzan olarak kabul ediyorduk. Şimdi arkadaşlar bir önceki sırada 5 adet üçlü trabzan yapmıştık yeşil ipimizle. Bu sırada 7 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın şimdi bunun için tığınızın üzerine ip alın. İkinci boşluğa 2 adet üçlü trabzanınızı yapın. Şimdi ikinci ve dördüncü boşluklarda arttırma yapacağız. Bakın hemen 2 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Ardından bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Buraya 1 adet üçlü trabzan yapacağız. Bakın 1 adet üçlü trabzanımızı yaptık. Ardından bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Buraya 2 adet üçlü trabzan. Şöyle ipimi bir çekeyim arkadaşlar biraz. Bakın buraya ne dedik? 2 adet üçlü trabzan yapacağız dedik. Bu birinci üçlü trabzanımız. Ardından aynı boşluğa ikinci üçlü trabzanımız. Şimdi bakın arkadaşlar. Yapamadım şurayı. Şöyle bir yeniden düzelteyim. Şimdi arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet üçlü trabzanımız oldu. Son trabzanımızın boşluğuna geldik. Buraya da yine 1 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Yani ikinci ve de dördüncü boşluklara ikişer adet üçlü trabzan yapmak suretiyle buradaki yeşil trabzan sayımızı 5'ten 7'ye çıkarmış olduk. Şimdi bakın bir sonraki sırada tabii bu arada pembe ipimi öne alma zamanım. Şimdi bir sonraki sırada bakın şu kara sinekte musallat oldu arkadaşlar. 3 adet olan trabzan sayımı bir sonraki sırada 4'e çıkaracağım. Dolayısıyla bakın hemen yeşil ipimle şöyle geniş geniş 4 adet zincirimi çekiyorum. Ardından tığımızın üzerine ip alıyoruz ve hemen bir sonraki yeşil trabzanın üzerine atlayıp 1 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. Ardından bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine ikinci ve dördüncü trabzanların tepe boşluklarına ikişer tane yapacaksınız. Dolayısıyla bu sıranın sonunda arkadaşlar her bir trabzan grubunuz 5 adetten 7 adede çıkmış olacak. Bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sıramızı da birleştirelim. Ardından yeniden görüşeceğiz. Şimdi bakın en son 4 adet zincirimizi çektik ve ilk trabzanımızın tepe boşluğuna girdik ve 1 adet kaydırmamızı yaptık. Şimdi arkadaşlar normal koşullarda pembe ipimize dönüş yapmamız gerekiyordu ama bu sırada bir sıra daha yeşil ipimizle örüp ardından yeşil ipimizi keseceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle şöyle bir adet zincir kaydırmanızı yaptıktan sonra bir adet zincirinizi çekin. Ardından bakın tığınızın üzerine ilmek dolayın. 1, 2 boşluk atlayıp 3. boşluğun içerisine gireceğiz. Yani burası bizim tam ortadaki boşluğumuz oluyor dolayısıyla.
Bakın içerisine girdim, bir adet ilmek aldım ve bakın tığımın üzerinde 3 adet ilmek oldu. Ve buraya hemen üçlü trabzan yaparak kapamamı yapıyorum. Bakın bir adet üçlü trabzan yaptım. Şimdi tekrar tığımın üzerine ip aldım. Aynı boşluğa yeniden batarak bakın ikinci üçlü trabzanımı yaptım. Arkadaşlar şimdi bu boşluğun içerisine toplamda 7 adet üçlü trabzan yapacağız. Bu üçlü trabzanların tamamı dediğim gibi aynı boşluğun içerisinde olacak arkadaşlar. Bakın bu bizim sanırım 4. üçlü trabzanımız. Evet. Bakın aynı boşluğa yeniden girdim ve 5. üçlü trabzanı yaptım. Yine aynı boşluğa giriyorum. Bakın 6. Şöyle ipimi rahatlatayım. Ve aynı boşluğa yeniden girip 7. üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi üçlü trabzanlarınızı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın direkt tığınızın üzerine ip almıyorsunuz. Hemen sonuncu trabzanınızın yani 7. trabzanınızın boşluğuna giriyorsunuz. Bir adet ilmek alıyorsunuz ve almış olduğunuz ilmeği tığınızın üzerindeki 2 adet ilmeği tek seferde toplayarak sık iğne yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın şu şekilde taç yaprakları yapıyoruz. Şimdi bakın bir sonraki 7 adet trabzana atlamak için yine 4 adet zincirinizi çekin. 4. Bunlar yine çok sıkı olmayan zincirler arkadaşlar. Ve bakın tığımın üzerine ip almıyorum. Direkt ilk trabzanın tepe boşluğuna batıp bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından yeniden bakın tığımın üzerine ip aldım. 1, 2 atlayıp şuradaki 3. boşluğa batıyorum. Şimdi 3. boşluğa battıktan sonra arkadaşlar bakın 7 adet üçlü trabzanınızı yapın. Ardından bakın yine 1, 2 atlayıp 3.'ye sık iğne yapıyorsunuz. Yani tamamen en ortadaki boşluğa taç yaprağımızın trabzanlarını yapıyoruz. Bakın hemen bir ikinciyi de birlikte yapalım istiyorum. Ardından sizin yapmanızı isteyeceğim. Bakın bu bizim kaçıncı oldu? 3. üçlü trabzanımız. Bakın aynı boşluğa devam ediyorum. 4. üçlü trabzan. Aynı boşluğa. 5. Hala aynı boşluğa devam ediyorum arkadaşlar. Bu 7 trabzanın tamamı da aynı boşluğa yapılıyor. Bakın bu benim 7. ve sonuncu üçlü trabzanım. Ardından bakın arkadaşlar herhangi bir zincir çekmiyorum. Sadece sonuncu yani sıradaki 2 adet boşluğu atladığınız zaman zaten sonuncu trabzana denk gelmiş oluyorsunuz. Hemen sonuncu trabzana batıp bir adet ilmek alıyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ardından yine 4 adet zincir 3 4 şöyle 4. zincirim olmadı 4 ardından bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna özür dilerim üçlü trabzanın tepe boşluğuna girip bir adet sık iğne yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi her yaprağın tepe noktasına şu şekilde taç yapraklarını yapıp ardından tekrar görüşelim. Yapraklarımızın taç taraflarını komple bitirdik. Bakın en son 4 adet zincirinizi çekin. Dilerseniz bakın ilk yapmış olduğunuz şurada zincirin içerisine girip bir adet ilmek alıp tığınızda bekleyen ilmekten kaydırabilirsiniz. Ama ben en son ipimi keserken ilmeğimin arkada durmasını sevdiğim için bakın şu şekilde bir yöntem kullanıyorum. Bakın bir adet daha zincir çekin. Dolayısıyla zincir sayınız 5 olsun. Ardından bakın normalde sık iğne özür dilerim kaydırma yapacak olsaydık bakın bu noktaya girecektik. Aynı noktaya tığınızı tersten geçirin ve ilmeğinizi buradan çıkarın. İpiniz bakın şu şekilde arkada dursun ilmeğinizi çıkarırken. Bakın ilmeğimizi arkaya doğru çektik. Ardından hemen bir adet zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın böylelikle ilmeğim arka tarafta kalmış oluyor. Bakın arkadaşlar ipimi kestiğim zaman da ipim bakın şu şekilde
arkada kalıyor. Daha sonra ben bunu gizleyeceğim. Şimdi yeşil ipimizle işimiz bitti. Bakın ipimizi de kestik. Hemen pembe ipimize geri dönüş yapacağız. Şimdi arkadaşlar en son pembe ipte bakın bir adet zincirimizi çekmiştik. Şimdi ilmeğimizi uzattık. Yine aynı şekilde bakın. Daha önce ne yaptıysak aynısını yapacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde bir adet bir trabzan oluşturduk. Şimdi en son bakın şu şekilde 3 adet üçlü trabzan yapmışız. Şimdi bu sırada 4 adet üçlü trabzan yapacağız. Dolayısıyla bakın sıradaki boşluğa 2 adet üçlü trabzan yapacaksınız. 1, 2. Bu arada kadrajdayım değil mi arkadaşlar? Bir saniye şurası olmadı. Bakın bu benim aynı boşluğa yaptığım ikinci üçlü trabzanım. Şimdi geri kalan boşluğa da birer adet üçlü trabzan yapacağız. Dolayısıyla trabzan sayımızı 3'ten 4'e çıkarmış olacağız. Hemen son boşluğa da giriyorum. Bakın buraya da bir adet üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle bir ipimi rahatlatmam lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın bu bölümün üçlü trabzanını yaptık. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın yaprağınızı şöyle kıvırdığınız zaman hemen arkada bakın upuzun bir pembe ip var. Pembe ipten yapmış olduğumuz zincir var. Şimdi bu zincire toplamda 8 adet yine üçlü trabzan yapacağız. Şimdi bakın bunun için bakın 5 adet trabzanımızı yaptık. Hiçbir yerle bağlantı kurmuyoruz arkadaşlar. Direkt tığınızın üzerine ip alın. Ardından şu arkayı çevirin ve buraya 8 adet yine üçlü trabzanınızı yapın. 1. Arada bir kameraya bakmam gerekiyor arkadaşlar. Kadrajın içinde miyim diye. Çünkü kadrajdan çok çıktığım oluyor. Hatta birçok defa söküp yeniden örebiliyorum bunun için. 3. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Bakın bu benim 4. üçlü trabzanım. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın 5. Bir sonrakine geçiyoruz. 6. 7. Ve de son üçlü trabzanımız. Ne dedik? Toplamda 8 adet üçlü trabzan yapacağız dedik. Şimdi 8 adet üçlü trabzanınızı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın yeniden ön tarafa atlıyorsunuz. Tığınızın üzerine ip alın arkadaşlar. Şurayı şöyle güzel bir yerleştirin. Tığınızın üzerine yine ip alın. Bakın direkt öndeki hemen üçlü trabzanın üzerine atlayıp yine üçlü trabzanımı yapacağım. İkinciye ne dedik? İkinciye 3 tane, özür dilerim, 2 tane üçlü trabzan yapacağız. Bu bir. Geçişi tekrar göstereceğim arkadaşlar size. Aslında komplike hiçbir şey yok. Ama yine de bir herhalde tekrar göstermekte fayda var. Bakın buradaki benim artık son üçlü trabzanım. Son boşluğa battım. Hemen üçlü trabzanımı yapıyorum. Ardından arkadaşlar sanki direkt devam ediyormuş gibi şu yeşil yapraklar yokmuş gibi bakın tığınızın üzerine yeniden ip alın. Bu defa bakın şu arkadaki zaten kocaman zincir görünüyor. En üstteki zincire üçlü trabzanlarınızı yapın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Ne dedik? Bakın şu arkadaki ipe 8 adet üçlü trabzan yapacaksınız. Ön tarafa geçtiğiniz zaman ise 3 adet olan üçlü trabzan sayınızı 4'e çıkaracaksınız. Bunu da ikinci boşluğa 2 kere batmak suretiyle yapacaksınız. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonunda yeniden görüşelim. Şimdi yine sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Bakın birleştirme yapmak için yine ilk yapmış olduğumuz şu trabzanın hemen şu şekilde bir tepe boşluğuna giriyoruz. Bakın buradan bir adet
ilmek alıyoruz. Ardından almış olduğumuz ilmeği tığımızda bekleyen ilmekten kaydırarak bakın sıra sonu birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu sıradan itibaren artık bakın şimdiye kadar motifimiz hep yuvarlak şekildeydi. Bu sıradan itibaren artık kare şekli vereceğiz. Şimdi bunun için önce hemen bir adet zincirinizi çekin arkadaşlar ve daha önce ilk trabzanımızı nasıl yapıyorsak o şekilde yapacağız. Bakın ilmeğimizi uzattık. Ardından şöyle bir tur kendi etrafında çevirdik. Ardından bakın ilmeğimizden, ipimizden bir adet ilmek aldık ve şu aradan geçirdik. Daha önce göstermiştim arkadaşlar burayı size. Onun için şimdi yeniden uzun uzun anlatmıyorum. Ardından tığımızdaki iki ilmeği tek seferde toplayarak bakın şu şekilde trabzan benzeri bir yapı elde etmiştik ve bunu üçlü trabzan olarak kabul ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burası bizim ilk köşemiz olacak. Şimdi yine bir sonraki boşluğa üçlü trabzan yapacağız ama bu defa bir tık büyük üçlü trabzan yapacağız. Dolayısıyla bakın tığımızın üzerine 2 defa ilmek doladık ve sıradaki boşluğa girdik. Bir adet ilmek aldık. Bakın tığımızın üzerinde şu an 4 adet ilmek var. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte ve son kalan 2 ilmeği yine birlikte çekerek bakın büyükçe bir üçlü trabzan elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar aynı boşluğa bu defa dörtlü trabzan yapacağız. Bakın yine 2 kere doladık. Aynı boşluğa yeniden giriyoruz. Bakın ilk önce ilk ilmeği tek başına çektik. Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte çektik. Ardından yine sıradaki 2 ilmeği ve sonra da en son olarak son 2 ilmeği birlikte çekerek bakın şu şekilde bir dörtlü trabzan elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Yine 2 adet zincir çekiyoruz araya ve tığımızın üzerine bakın yine 2 kere doladık. Şimdi burada ne yaptıysak tam tersini yapacağız. Yani nasıl aynı boşluğun içerisine önce üçlü sonra dörtlü trabzan yaptıysak bu defa bir sonraki boşluğun içerisine önce dörtlü sonra üçlü trabzan. Yani tam asimetrisini yapacağız. Bakın öncelikle dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bakın 4 defa da topladım. Araya 2 adet zincir çektim arkadaşlar bu arada. Bakın yine 2 defa ip doladım. Aynı boşluğa yeniden giriyorum arkadaşlar. Bu defa büyükçe bir üçlü trabzan elde ediyorum. Bakın ikişer ikişer ilmeklerimi topladım. Şimdi arkadaşlar bakın köşemiz şu şekilde oluşacak. Şimdi hemen bir sonraki boşluğa artık bakın aynı boşluğa ikişer adet trabzan yapmalarımız sadece köşelerde. Onun dışındaki boşluklara arkadaşlar sadece birer adet trabzan çalışacağız. Yalnız tabii ki trabzanlarımızın boyutu değişecek. Bakın tığımızın üzerine bir adet ilmek doladık. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar 3 farklı boşluğa sırasıyla birer adet üçlü trabzan yapacağız. Bu yaptığımız üçlü trabzan bizim normal yapmış olduğumuz tığın üzerine bir adet ilmek almak suretiyle yaptığımız bakın modelimiz boyunca yaptığımız trabzandan olacak. Bakın tığımızın üzerine bir adet ilmek aldık. Hemen sıradaki boşluğa girdim. İlk önce ilk ilmeği tek başına, sonraki 2 ilmek, sonraki 2 ilmek şeklinde bakın toplamda 3 adet bildiğimiz normal klasik üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi trabzanlarımızın boyutunu gittikçe küçülteceğiz arkadaşlar ve her birinden de yine üçer tane yapacağız. Bakın tığımızın üzerine ip aldık. Üçlü trabzanın bir küçüğüne ikili trabzan. Sıradaki boşluğa geçtim. Bir adet ilmek aldım. İlk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek bakın ikili trabzanımı yaptım. Ne dedik? Bunu 3 defa yapacağız ama 3 farklı boşluğa yapacağız arkadaşlar. Bakın ilk 2 ilmeği birlikte, sonraki 2 ilmeği birlikte çekerek yine ikili trabzanımızı yaptık. Hemen bir sonraki boşluğa geçip sonuncu ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi ikili trabzanın bir küçüğüne arkadaşlar tekli trabzan yahut çakma trabzan da deniliyor. Hatta yalancı sık iğne dendiği bile oluyor. Şimdi ne yapalım? Biz buna tekli trabzan diyelim. Bakın tığımızın üzerine bir kere ip aldık ve bir sonraki boşluğa geçtik. Bakın 3 ayrı boşluğa bu defa tekli trabzan yapacağız.
Bakın birinci tekli trabzanımı yaptım. Tığımın üzerine ip aldım. Yeniden bir sonraki boşluğa geçip ikinci tekli trabzanımı yaptım. Yeniden ip aldım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Üçüncü tekli trabzanımı yaptım. Şimdi bakın trabzanlarımın boyutunu gittikçe küçülttüm. Artık tekli trabzanımın bir küçüğüne artık sık iğne. Bu defa 3 tane değil arkadaşlar. 4 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın 1, 4 farklı boşluğa tabii ki. 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar 4 sık iğneden sonra şimdi yine trabzanlarımı büyüteceğim. Bakın tığımızın üzerine ip aldık. Sık iğnenin büyüğüne tekli trabzan. 3 farklı boşluğa birer adet tekli trabzan yapıyoruz. Yani sırasıyla 3 adet tekli trabzanımızı yapalım. Bu ikinci tekli trabzanımız ya da çakma trabzanımız, artık nasıl tabir ederseniz. Bu da üçüncü tekli trabzanımız. Şimdi tekli trabzanın bir büyüğüne ikili trabzan. Hemen tığımızın üzerine ip aldık. Bu defa da 3 farklı boşluğa birer adet ikili trabzan yapacağız. Bakın bu ikinci ikili trabzanımız. Tekrar ip aldık. Bu da bizim üçüncü ikili trabzanımız. Şimdi ikili trabzanın bir büyüğüne tekli trabzan. Tığımızın üzerine bir kere ip aldık. Bu defa ne yapıyoruz? 3 adet tekli trabzan. Hepsinden 3'er adet yaptık arkadaşlar. Bir sonrakine geçtik. Pardon arkadaşlar, yanlış yaptım. Bu benim ikinci üçlü trabzanımdı. Hemen tığımın üzerine ip aldım ve sıradaki boşluğa geçip üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi üçlü trabzanımızı yaptıktan sonra bu defa bakın bir sonraki boşluğa ne yapıyorduk? 2 kere doluyorduk. Yine üçlü trabzan yapacağız ama bu defa büyükçe bir üçlü trabzan yapacağız. Bakın 2 kere doladık ve ikişer ikişer bunları çekerek, toplayarak bakın büyükçe bir üçlü trabzan elde ettik. Yine 2 kere doladık. Bakın aynı boşluğa yeniden girdik. Bu defa dörtlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 3, şöyle şurada, evet bakın 3 ve 4 defa da çekerek dörtlü trabzanımı yaptım. Araya ne yapıyorduk? 2 adet zincir çekiyorduk ve bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bakın önce büyükçe bir üçlü trabzan, yanına dörtlü trabzan. Bu defa bunun tam tersini yapacağız. Bakın 2 kere doladık. Önce dörtlü, sonra üçlü trabzan yapacağız. Bakın sonraki boşluğa geçtik. Öncelikle dörtlü trabzanımızı yaptık ve yine 2 kere doladık. Bir sonraki boşluğa, özür dilerim, aynı boşluğa. Bu defa büyükçe bir üçlü trabzan yaptık. Şimdi ardından yeniden bir sonraki boşluğa geçip bakın bir kere doladım. Normal üçlü trabzanımla artık devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu köşede ne yaptıysak diğer köşelerde de yine aynısını yapacağız. Bakın köşenizi yaptıktan sonra, yani şu köşeyi şöyle kabul edin arkadaşlar. Köşemiz bizim aynı boşluğa yapmış olduğumuz önce büyükçe bir üçlü, ardından dörtlü trabzan aynı boşluğun içerisine, araya 2 adet zincir. Bu defa önce dörtlü trabzan, sonra büyükçe bir üçlü trabzan şeklinde oluşuyor. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar sırasıyla 3 adet normal bir kere dolayarak yaptığımız üçlü trabzandan 3 adet ikili trabzan, 3 adet tekli trabzan, ardından 4 adet sık iğne. 4 adet sık iğneden sonra yine trabzanları büyüteceğiz. Yani 3 adet tekli, 3 adet ikili, 3 adet üçlü trabzan şeklinde devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu turu bu şekilde tamamlayalım. Bakın köşelerde şöyle oluşmaya başladı bile. Bu sırayı bir tamamlayalım arkadaşlar. Sıranın sonunda birleştirme için yeniden bir araya geleceğiz. Şimdi yine sıra sonuna geldik arkadaşlar. En son 2 adet üçlü trabzan yaparak bakın sıranızı bitireceksiniz. Çünkü arkadaşlar bakın
üçüncü üçlü trabzanımızın bakın sonuncusunu sıra başında yapmıştık. Dolayısıyla bakın burada da sıra başında yapmış olduğumuz üçlü trabzanla birlikte 3 adet üçlü trabzan yapmış olacağız. Şimdi arkadaşlar sıra birleştirmesinde bakın dilerseniz ilk yapmış olduğunuz şu trabzan olarak kabul etmiş olduğumuz yerin tepe noktasına girip bir adet zincir alıp tığınızda bekleyen ilmekten kaydırabilirsiniz. Ama bakın ben birleştirmeyi yine göstereyim size. Ben şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi şöyle bir miktar uzatıyorum arkadaşlar. Bakın ilk yapmış olduğum şu trabzan benzeri trabzanımızın diyeyim. Tepe noktasını bakın şu şekilde belirlemiştim. Bunu arkadaşlar tığınızı şu şekilde tersten geçireceksiniz. Ardından şöyle bir örgünüzü çevirin. İpiniz arka tarafta dursun arkadaşlar. Bakın örgümün ters tarafında duruyor. Şimdi bu ilmeği arkadaşlar bu boşluktan geçirin. Öncelikle bu boşluktan ilmeğinizi geçirerek bakın şu şekilde birleştirmenizi yapın. Ardından bakın aynı boşluğa az önce ilmeğimizi geçirmiş olduğumuz aynı boşluğa yeniden girin. Bakın şu yumağınıza giden ipten bir adet şu şekilde bir ilmek çıkarın. Şimdi bakın tığımın üzerinde yeni yapmış olduğum ilmek var. Bir de bakın arka tarafta birleştirme suretiyle şurada duran ilmeğim var. Bu ilmeğin de içerisinden geçiyorum arkadaşlar. Ardından bakın tığımın üzerinde 2 adet ilmek oluştu. Bu 2 ilmeği şu şekilde tek seferde toplayarak bakın bir sık iğne yapmış oluyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada komple sık iğne yapacağız. Her boşluğa sadece bir adet sık iğne yapacağız. Sadece bakın şu köşede 2 adet zincirden oluşan şurada bir boşluğumuz var. Bu boşluğa geldiğiniz zaman bir adet sık iğne, 2 adet zincir, bir adet sık iğne yapacaksınız. Ardından her boşluğa birer adet yine sık iğne yapmaya devam edeceksiniz. Bakın bir birlikte başlayalım. Bakın hemen sıradaki boşluğa giriyorum. Bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından bakın bir sonrakine girip yine bir adet sık iğnemi yapıyorum. Bakın köşe boşluğuna geldim arkadaşlar. Hemen buraya giriyorum bir adet sık iğne yapıyorum. Ardından 2 adet zincir çekip aynı bakın şu büyük boşluktayım hala. Aynı bu boşluğa yeniden giriyorum. Bakın bir adet daha sık iğne yapıyorum. Şimdi köşeleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Köşeler dışında kalan yerlere ise sadece bir adet sık iğne yapacağız. Yalnız bakın sık iğne sırasında şöyle bir şey de yapacağız. Bakın şu yaprakların şu tepe noktalarını sık iğnelerimizle şöyle bir sabitleyeceğiz. Şimdi ben diğer motiflerde arkadaşlar köşeden itibaren 7 adet sık iğne yaptım. Daha doğrusu 6 adet sık iğne yaptım. 7. sık iğne ile şu yaprakların tepe noktalarını birleştirdim. Bakın birlikte yapalım. Bakın bu arada arkadaşlar ilk sık iğnenizi bakın lütfen şuraya yapın. Burayı lütfen atlamayın. Hemen oradan o zaman başlayalım. Bakın birinci sık iğnemi yapıyorum. Ardından bir sonrakine geçtim. Bakın 2, bir sonraki boşluğa geçiyorum. 3. Bir sonrakine geçiyorum. 4. Hemen hızlı hızlı burayı yapalım arkadaşlar. 5 ve de 6. Şimdi 6 adet sık iğnenizi yaptıktan sonra. Şimdi taç yaprakları hatırlarsanız 7 adet üçlü trabzandan oluşuyordu. Bu üçlü trabzanların ortasındaki üçlü trabzan şöyle ister sağdan sayın ister soldan sayın 4. trabzana denk geliyor. Şimdi bu trabzanın bakın şu şekilde göstereyim size. Şöyle tepelerinde bakın iç içe geçmiş zincirler var. Bu zincirin hemen arka tarafında bakın şöyle bir ip var. Hatta burayı daha önce örmüştüm arkadaşlar. Yine mikrofonumun azizliğine uğradığım için sökmek zorunda kaldım. Bakın hatta bir sonrakini göstereyim size. Bakın 1, 2, 3, 4. 4. trabzanımın bakın zinciri bu. Bu zincirin hemen arkasında bakın zincirin hemen bitiminde şurada bakın zincirim bu. Zincirin hemen arkasındaki şu ipe daha doğrusu enlemesine olan
şu boşluğa girmek suretiyle birleştirmemi yapmıştım. Bakın hemen birlikte yapalım. Şimdi bakın, ilk önce yaprağın göstermiş olduğum boşluğuna giriyorum. Ardından bakın sıradaki benim boşluk şurası arkadaşlar. Hemen buradaki boşluğa girdim ve her ikisinin de içinden bakın ilmeğimi çıkardım. Ardından sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar diğer sık iğnelere, diğer boşluklara yine birer adet sık iğne yaparak devam edeceğiz. Ta ki bir sonraki, bakın şu köşeden önceki 7. boşluğa kadar. Bakın hemen bir devam edelim. Hızlı bir şekilde. Köşeden önceki 7. boşluktayım. Şu şekilde sayacaksınız arkadaşlar. Trabzan sayacaksınız. Mesela bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. trabzanımın boşluğu burası. Şimdi taç yaprağında ise ne dedik? 4. trabzanın arka tarafındaki ip dedik. 1, 2, 3, 4. trabzanın bu. Hemen bunun arkasındaki ip de bakın şurası oluyor. İlk önce tığımı bu ipin içinden geçiriyorum. Devam ediyorum. Sıradaki boşluk bakın burası. Hemen her ikisinin de içerisinden ilk önce şu şekilde bir ilmek çıkarıyorum. Ardından sık iğnemi yapıyorum. Geri kalan sık iğneleri ise dediğimiz gibi sadece birer adet sık iğne yapmak suretiyle devam edeceğiz. Köşeyi yine birlikte yapalım arkadaşlar. Köşeye hemen birlikte hızlı bir şekilde gelelim. Bakın tekrar bir orayı göstereyim. Ardından sıranın sonuna kadar sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Şimdi yeniden köşeye geldik. Köşeye geldiğinizde ne yapıyordunuz? Önce bir adet boşluğun içerisine sık iğne yapıyordunuz. Ardından 2 adet zincirinizi çekiyordunuz. Ardından aynı boşluğa bir adet daha sık iğnenizi yapıyordunuz. Sık iğnenizi yaptıktan sonra yine 6 adet sıradaki 6 adet boşluğa önce bir sık iğnelerinizi yapın arkadaşlar. 2, 3, şöyle ipimi bir miktar rahatlatayım. 4, 5 ve de 6. Şimdi bakın köşeden sonraki 7. Boşluğumdayım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce taç yaprağımızdaki 1, 2, 3, 4. trabzanı buluyorduk. Bu trabzanın hemen arkasındaki zincirinin içinden geçmeyin arkadaşlar. Buradan da geçebilirsiniz. Ama ben şöyle hani şurada bir hat oluşmasını istemediğim için şu arkadaki ipin içerisinden geçiyorum. Yerimiz neresiydi? Burasıydı. Hemen ilk önce bakın yaprağın içerisinden geçtim. Ardından sıradaki boşluğum benim neresi? Bakalım şurası. Hemen buranın da içerisinden geçip her ikisinin içerisinden bakın bir adet ilmek çıkardım. Ardından sık iğnemi yaptım. Şimdi bu şekilde devam ederek sıranın sonuna kadar gidelim arkadaşlar. Sıranın sonunda artık bu bizim son sıramız. Birleştirmeyi göstereceğim ve artık motiflerimizin ütüleme aşamasına geçeceğiz. Son sık iğnemizi de yaptık. Şimdi bir birleştirme yapacağız. Bakın bunun için de öncelikle ipinizi şöyle bir miktar böyle 7-8 santim kadar uzun bırakıp kesin. Ardından bakın ipinizi şu şekilde bir uzatın. Şöyle bir çıkarın arkadaşlar. Şimdi bakın ilk yapmış olduğum sık iğnenin bakın tepe boşluğu, daha doğrusu şöyle ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesinde zincir yok. Şimdi biz buraya bir zincir hattı oluşturacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şu şekilde baktığınızda, üstten baktığınızda motifinize ilk zincir deseni var.
Bu zincirin şu şekilde altından ipimizi geçireceğiz arkadaşlar. Bunun için tığınızı öncelikle az önce gösterdiğim noktadan şöyle ters olarak bakın geçireceksiniz. Ardından bakın ipinizi bu noktadan önden arkaya doğru çekin. Şimdi bakın ipimin geldiği zincir, bakın bu zincir, bu zincirin içerisinden çıkıyor. Şimdi bu ucun da yeniden bu zincirin içerisine girmesi gerekiyor ki böyle iç içe geçmiş zincir oluşturabilelim. Bakın bu zincirime, ipimin gelmiş olduğu zincirime şöyle tığımı bir alttan geçiriyorum. Ve ipimi bu defada bu noktadan şöyle alta doğru çekiyorum. Bakın dolayısıyla zincir hattım şöyle kesintisiz devam ediyor oldu. Şimdi arkadaşlar tabii ki ipinizi bu şekilde bırakmıyorsunuz. Önce şu alttaki noktadan da bir ipimizi geçirelim. Bir burayı sabitleyelim, sıkıştıralım daha doğrusu. Ardından bakın alttaki bir noktadan tığınızı geçirin. Ardından burada bu bölgede bir ilmek oluşturun. Ve bir adet bu ilmeğin içerisine zincir çekerek bir düğüm oluşturabilirsiniz. Burayı güzelce sıkılayın arkadaşlar. Bakın şöyle bitiş hattımızı size bir göstereyim. Bakın böylelikle motifimizin nerede başladığı, nerede bittiği belli olmuyor. Şimdi arkadaşlar bu aşamada artık çantamızın tüm motiflerini güzelce buharlı ütüyle şöyle bir tersten ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra birleştirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi ben bu motiflerimi öncelikle bir kenara koymak istiyorum. Ve şöyle hızlıca bir çanta sapımıza giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Çanta sapımızı da örmek istiyorum. Şimdi bu aşamaya kadar arkadaşlar motifleri hep ben 4 numara tığla ördüm. Yalnız çanta sapının bir tık daha tok durması gerekiyor. Dolayısıyla bakın 3,5 numara tığa geçiş yapacağım. Şimdi çanta benim yaptığım motifler bildiğiniz gibi çok renkli. Dolayısıyla şimdi çantanın birleştirmesini de siyah iple yapacağımız için çantanın sapını ben düz renk olarak tercih ettim. Sizler dilerseniz çantanızın renklerinde kullandığınız iplerle de çanta sapınızı yapabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar 5 sıra ördükten sonra bir sonraki renge geçebilirsiniz. Yine 5 sıra örüp bir diğer renge geçebilirsiniz. Ya da bu sıra aralığını kendiniz ne kadar takdir ederseniz. Şimdi bakın öncelikle şu çanta sapımı size bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben 60 santim olarak bu çanta sapını ördüm. Sizler daha uzun da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz. Yalnız bakın başlangıçta ve bitişte çantaya dikebilme amaçlı bakın şöyle uzunca bir ip bıraktım. Şimdi çanta sapımızı bir kenara bırakalım arkadaşlar. Hemen bir diğer ikinci çanta sapımıza başlayalım. Şimdi bunun için ne dedik? Şöyle uzunca bir miktar ip bırakalım ki daha sonradan çanta sapını çantamıza dikebilelim. Ve hemen bir adet bir ilmek oluşturalım. Dediğim gibi tığ numaram artık benim çanta sapında 3,5 milim. Yalnız bu 3 milimmiş arkadaşlar. Evet 3,5 milim bu. Şimdi arkadaşlar öncelikle 8 adet bir ilmeğimizi çekelim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 adet zincir çektikten sonra arkadaşlar son zincirimizi tamamen dönüş ve yükselti amacıyla kullanacağız. Bir de arkadaşlar bakın zincirimizin şu şekilde bir düz yüzeyi var. Bir de ters çevirdiğiniz zaman şöyle tek başına oluşan iplerden bakın şöyle tek başına duran iplerden oluşan bir de ters yüzeyi var. Ben bu ters yüzeyindeki ilmeklere batmak suretiyle sık iğne yapacağım şimdi. Şimdi ne dedik? Son ilmeğimizi atlıyoruz. Sondan bir önceki ilmeğe geldik. Bakın bir adet bu boşluğun içerisine girdik. Bir adet ilmek aldık ve sık iğnemizi yaptık.
Bakın bir sonraki zincirin içerisine girdim. Bir adet ilmek aldım. Sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar toplamda şimdi 7 adet sık iğne yapacağız. 8 adet zincir çekmiştik ama son zincirimizi dönme amaçlı kullandığımız için toplamda bu sıranın sonunda 7 adet sık iğnemizin olması gerekiyor. Bakın hemen devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5 adet sık iğnemiz oldu. Hemen son 2 sık iğnemizi de yapıp birinci sıramızı tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim size. Bakın çanta sapımız bir süre sonra spiral olarak döne döne devam edecek ama çantayı rahat dikebilme amacıyla bakın ben şu en alttaki bölümleri en başta sadece git gel şeklinde açık olarak ördüm. 5 sıra ördükten sonra birleştirdim. Yine aynı şekilde yapacağım. Bakın bu birinci sıramdı. Hemen ikinci sırayı da göstereceğim size. Ardından 5 sırayı sizin tamamlamanızı isteyeceğim. Bakın ikinci sıraya geçerken bir adet zincir çekin ve örgünüzü çevirin. Ardından bakın direkt normal tepe boşluklarına batmak suretiyle, bu arada arkadaşlar bakın ilk boşluğa da batıyorum. İlk boşluğa da batmak suretiyle yine toplamda 7 adet sık iğne elde etmiş olacaksınız. Sıra sonuna geldiğinizde arkadaşlar yine bir zincirle yukarı çıkıp bir sonraki sıraya geçin. Bu şekilde arkadaşlar 5 sıra git gel şeklinde sık iğnelerimizi yapıp ardından tekrar görüşelim. Şimdi arkadaşlar bakın 5 sıra olarak sık iğnelerimizi git gel şeklinde yaptık. 5. sıranın sonunda arkadaşlar bakın örgünüzü şöyle bir katlayın. Direkt ilk şu karşıdaki ilk tepeye, boşluğa batmak suretiyle örmeye devam edeceksiniz. Farklı hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece ilk sıra biraz sizi yorabilir. Onun dışında zor hiçbir şey yok. Bakın direkt hiçbir birleştirme yapmıyorum. Direkt boşluğa girdim, sık iğne yaptım. Ardından bakın bir sonraki boşluğa girdim. Direkt ilmeğimi aldım, sık iğnemi yaptım. Ardından bir sonraki boşluğa girdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın bu şekilde döne herhangi bir birleştirme yapmadan tamamen spiral bir şekilde sık iğnelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakın hemen neredeyse birinci sırayı bitirdik bile. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Bakın arkadaşlar birleştirme yapmış olduk. Daha doğrusu birleştirme yapmadık. İlk iki ucunu birleştirdiğimiz diyelim noktaya geri geldik. Bakın hemen sonuncu sık iğneye de batıyorum ve ardından herhangi bir birleştirme yapmadan sıradaki sık iğnenin tepe boşluğuna batmak suretiyle bakın devam edeceğim. Dediğim gibi sadece ilk sırada bir zorlanabilirsiniz. Onun dışında herhangi bir zorlanma olmayacak. Bakın şu şekilde döne devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben çanta sapını 60 santim ördüm. Bakın çanta sapını bir yeniden göstermek istiyorum. Şimdi 60 santim dedim ama arkadaşlar bakın şu açıklık bölümünü bu 60 santime dahil etmedim. Yani şu iki parmağımın arasındaki mesafe 60 santim. Çünkü buralar çantanın iç kısmına geleceği için dediğim gibi 60 santime buralar dahil değil. Şimdi istediğiniz boya gelene kadar çanta sapınızı örün, ardından tekrar görüşelim. Çanta sapım arkadaşlar diğer sapla aynı uzunluğa geldi. Benim için dediğim gibi bu miktar yeterli. Şimdi şu açık kalan kısımdan sonra 60 santim olarak ördüm. Şimdi arkadaşlar istediğiniz uzunluğa geldikten sonra öncelikle şuna dikkat edeceksiniz. Bakın çantamızın sapının açık kalan kısmı burası. Burayı bir hizalayın arkadaşlar şu şekilde. Tam aynı hizadan artık spiral şekilde dönmeyeceksiniz. Bakın ben aynı hizaya geldim. Şimdi artık spiral olarak devam etmeyeceğim. Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın bir adet zincir çekeceğim. Ardından örgümü çevireceğim. Bu defa da bakın ters yöne doğru gideceğim. Artık spiral olarak devam etmeyeceğiz. Dediğim gibi bu bölümü açacağız. Bakın hemen 7 adet bir sık iğnemizi yapalım. Bu 2 idi. Hemen 3. Yine tepe boşluklarına batıyorum arkadaşlar. 4, 5,
şöyle şurası 6 ve 7. Şimdi 7 adet sık iğne yaptıktan sonra yine bir adet zincir çekeceğim. Örgümü yeniden ters çevireceğim. Bu defa da diğer yöne doğru 7 adet sık iğnemi yapacağım. Şimdi arkadaşlar bakın başlangıçta 5 sıra bu şekilde örmüştük. Yine 5 sıra olarak öreceğiz. Şimdi az önce birlikte birinci sırayı ördük. Bu bizim artık ikinci açık olarak ördüğümüz ikinci sıramız. Bunu 5 sıra olarak tamamlayalım. Ardından sığdırabildiğim kadarıyla şöyle bir göstermek istiyorum size 5 parçayı. Şimdi bakın parçaları tamamladıktan sonra öncelikle ne dedik? Şu şekilde bakın tersten güzelce 5 parçayı da çok affedersiniz kamerayı salladım bir miktar. 5 parçayı da güzelce ütüledik. Ardından bakın birleştirme aşamasına geçeceğiz. Ben taban olarak şu sarı renkliyi kullanmayı tercih ettim. Diğer renkleri ön ve yan parçalar olarak kullanacağım. Şimdi çok fazla renge girdiğim için arkadaşlar çanta sapını renkli yapmadım bildiğiniz gibi. Şimdi öncelikle bakın nasıl yapacağımızı, nasıl birleştireceğimizi şöyle bir anlatayım size. Öncelikle tabanı diğer parçaların alt kısımlarıyla birleştireceğiz. Şimdi bu birleştirmeyi yaparken de arkadaşlar bakın şu şekilde yapacağız. Biz en son hatırlarsanız tüm boşluklara birer adet sık iğne yapmak suretiyle çantamızı tamamlamıştık. Sadece şu köşeye bakın tam köşe bölümüne bir adet sık iğne, 2 adet zincir, yine bir adet sık iğne şeklinde örgümüzü, motifimizi yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bakın taban birleştirmesini yaparken köşeden başlayacağız. Yalnız bakın köşedeki 2 adet zincirin, bakın 2 adet zincirin sol tarafında olanı şu üstteki parçayla birleştireceğim. Sağ tarafındaki zinciri ise sağ tarafta kalan parçayla birleştireceğim. Keza yine aynı şekilde bakın bu kısmı birleştirdikten sonra en son şu köşedeki 2 adet zincirin sarı parçada olanına batacağım. Ardından üstteki yani turuncu parçanın köşedeki birinci zincirine batacağım. Burayla birleştirdikten sonra bakın ikinci zincir için bu defa yani soldaki zincir için soldaki motifle birleşmesini yapacağım. Şimdi diğer tarafta tığımızı geçireceğimiz yerler bakın şu zincir hatlarının birbirine yakın olan bacakları. Şöyle bir ince tığ alayım arkadaşlar. Bakın dolayısıyla turuncu parçamın sarı olana yakın olan bacağı hangisi? Şu içte kalan bacak. Sarı parçanın turuncuya yakın olan parçası hangisi? Bakın şurada yine içte kalan bacak. Buralara batmak suretiyle kaydırmalarımızı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın hemen ipimizi alalım. Bakın ilk önce turuncu parçanın köşesine gidiyorum ve bu köşenin bakın 2 adet zincirinden ikincisine batacağım. Şu diğer zincir bekleyecek. Bakın ikinci zincirin içerisinden tığımı geçirdim. Ardından bakın devam ediyorum. Sarı parçanın şöyle göstereyim size. Sarı parçanın bakın birinci zincirini atladım. İkinci zincirinin yine içerisinden bakın direkt zincirlerin iç bacağından geçiyorum arkadaşlar. Bakın ipimi bu arada alttan yürüteceğim arkadaşlar. Bakın her ikisinin içerisinden de şu şekilde bir adet ilmek çıkarıyorum. Ve bu ilmeği bekletiyorum arkadaşlar. Ardından bakın bir sonraki zincire geçtim. Bu arada arkadaşlar zincir sayılarımız eşit olduğu için birleşimde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bu arada kamerayla bir kontrol edeyim. Evet bakın ikinci zincirin içerisinden geçtim. Ardından bakın ikinci zincirimin sarıdaki ikinci zincirin içerisinden geçtim ve yumağıma bağlı olan ipten bakın şu şekilde bir adet ilmek alıyorum ve her iki parçanın içerisinden de bu ilmeğimi geçiriyorum. Ardından bakın tığımda bekleyen ilmekten bu ilmeği kaydırıyorum.
Hemen bir sonraki zincire geçelim arkadaşlar. Bu arada çok sıkı çekmeyin arkadaşlar, örgünüz kasma yapmasın. Rahat rahat çekin zincirlerinizi. Bakın bir sonraki zincirin iç bacağına geçtim. Ardından bakın direkt sarıya geçiyorum. Önce bir parçaya tığımı geçirdim. Bakın sonra diğer parçaya tığımı geçiriyorum. Ardından bakın ipimden bir adet ilmek alıyorum ve bu her iki parçanın da içerisinden geçiriyorum. Ardından tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Hemen bir tane daha yapalım arkadaşlar. Bakın önce turuncu parçanın iç bacağından geçtim. Ardından sarı parçanın iç bacağından geçtim ve her iki parçanın içerisinden de bakın ilmeğimi alıp tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın köşelerdeki birinci zincirlerimizdeyiz. Hemen bunların da içerisinden geçelim arkadaşlar. İlmeklerimizi alalım. Ardından bakın tığımızda bekleyen ilmekten kaydıracağız ama yapamadım arkadaşlar şurayı. Bana çünkü biraz ters açılı geliyor. Şimdi bakın evet kaydırmamızı yaptık. Şimdi bakın ikinci zinciri artık bu iki motifte kullanmıyorum. İkinci zincir için bakın diğer motifime geçeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir örgümü çevireceğim rahat birleştirme yapabileyim diye. Bakın şimdi diğer parçayla dediğim gibi bu sarı parça benim tabanımı oluşturacak. İlk önce tabanı diğer 4 parçayla birleştireceğim. Bakın pembe motifime geçeceğim. Pembe motifimin köşedeki ikinci zinciri şöyle bir net göreyim arkadaşlar. Bakın şurası. Hemen şöyle bir net göreyim. Evet bakın şurası. Hemen şuranın içerisine giriyorum. Ardından ipimi de alayım. Ardından bakın sarı parçadaki ikinci zincirin içerisine giriyorum. Bakın ipimi hiç kesmedim. Direkt aynı iple devam ediyorum arkadaşlar. Sadece ikinci parçaya geçtim. Ardından tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Ve dolayısıyla bakın artık pembedeki diğer zincire geçiyorum. Bakın birleştirme de bu şekilde devam edecek. Bakın diğer parçayla birleştirmemizi bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu mantıkla tabanı 4 parçayla da birleştirelim. Ardından yeniden görüşeceğiz. Arkadaşlar bakın tabanı diğer 4 parçayla kaydırma yapmak suretiyle birleştirdim. Bakın başlangıçta şu köşedeki 2 adet zincirin bir tanesini bakın diğer parçalarla birleştirmiştik. Bu bir tanesi burada kalmıştı. Bunu da yeşil parçayla birleştirmek suretiyle bakın birleştirmelerimizi tabanın en azından birleştirmesini tamamladık. Ama bakın ben bunu bu şekilde bırakmayı sevmiyorum. Şimdi bakın dilerseniz direkt artık yukarı çıkarak devam edebilirsiniz ama dediğim gibi ben bu zincirlerin her zaman kesintisiz olarak devam etmesini sevdiğim için bakın şöyle ipimi kameraya şöyle kadraja alayım. Bakın şöyle bir miktar şöyle bir 7-8 santim bırakıp keseceğim. Ardından arkadaşlar bakın şu şekilde bir ipimi çıkaracağım. Ardından şöyle bir önce örgümü çevirmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi arkadaşlar tığımı bakın şurada ilk yapmış olduğum kaydırma var. Bu kaydırmanın bakın şu şekilde altından geçireceğim. İpimi buradan geçireceğim. Buraya kesintisiz bir şu şekilde bir zincir hattı oluşturmak istiyorum çünkü. Bakın ardından bu ipi alıp ipimin gelmiş olduğu bakın zincir burası. Bu zincirin şöyle bir içinden geçeceğim. Bu defa da buradan geçirerek şu şekilde kesintisiz bir zincir görüntüsü elde etmiş olacağım. Şimdi ardından bu ipinizi şöyle arkaya doğru çekin arkadaşlar. Şöyle bakın şu noktadan çekelim. Şöyle uygun gördüğünüz bir yerden, tabii bu iplerimizi gizleyeceğiz arkadaşlar. Ben videoyu seri bir şekilde bitirmek istediğim için ipleri şu an gizlemedim. Gizleyeceğim daha sonra.
Çünkü yolculuğa çıkacağım ve yolculuğa çıkmadan bu çantanın videosunu bir tamamlamak istiyorum. Dolayısıyla bu iplerimi gizlemem biraz ertelendi. Bakın bir noktadan ilmek oluşturdum. Ardından içinden bir zincir çekerek bakın burayı bu şekilde kilitledim. Ben bitişleri bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde kesintisiz bir zincir hattı istediğim için. Şimdi bakın ne yapacağız? Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz uygun gördüğünüz. Ben buradaki zincir hattını bozmak istemiyorum. Dolayısıyla şu çantamın gövde kısmını birleştirirken bakın şu siyah ipimin altındaki şu boşluğa girip bakın siyah zincirin içerisinden geçmedim. Direkt siyah zincirin altına dolanıp bakın buradaki yerden bir adet şöyle ilmek alacağım. İpimle ilmek oluşturacağım. Ardından bakın bu sıradaki gireceğim boşluklar zaten bakın 2 adet köşedeki zincirin birer tanelerini taban için kullanmıştık. Şimdi diğer zincirlerin şu şekilde içerisinden giriyorum. Her ikisinin de içerisinden bir adet ilmek alıp tığımda bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Bakın bu şekilde çanta tabanında nasıl birleştirme yaptıysak aynı mantıkla yapmaya devam edeceksiniz. Farklı hiçbir şey yok. Bakın şu şekilde birleştirmelerinizi yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar son birleştirmenizi yaptığınızda yine şöyle söyleyeyim size. Köşede yine ikişer adet zincirlerimiz vardı ya arkadaşlar. Bunların yine birincilerine birleştirmelerinizi yapın arkadaşlar. Ardından bir adet zincir çekerek ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi diğer parçalarımızı da bu şekilde birleştirelim. Ardından yeniden görüşeceğiz. Bakın altından geçmek suretiyle ilmek aldığımızda şu köşedeki en azından zincir hattını bozmamış oluyoruz. Bir üstünden başladığımızda da arkadaşlar şurada bir boşluk oluşuyor. Yani siyah ip bu sefer kesintisiz devam etmiyor. Bana bu şekilde daha güzel göründüğü için ben bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi diğer kenarlarımızı da birleştirelim. Ardından yeniden görüşeceğiz. Gövde birleştirmelerinde bakın en son köşedeki 2 adet zincirin birincilerini birleştirip bitiriyorsunuz. İkinci zincirlere dokunmuyorsunuz. Ardından arkadaşlar bakın bir adet zincir çekerek belli bir uzunluk bırakın gizleyebileceğiniz kadar ardından ipinizi kesebilirsiniz. Şimdi 4 tarafı birleştirdikten sonra 4 parçayı da birleştirdikten sonra bakın son gövde birleştirmesinde artık ipimi kesmeyeceğim. Yine bir adet zincirle yukarı çıktım. Çünkü bir tur boyunca arkadaşlar sık iğne yapacağız çantamızın ağız kenarına. Şimdi bakın bir adet zincirle yukarı çıktım. Kesmiyorum ipimi, devam ediyorum. Bakın karşıma ilk önce 2 adet zincir var diye arkadaşlar köşede. Birincisine bir adet birincilerini kaydırma yöntemiyle birleştirmiştik. Bakın şurada bir adet zincirimiz boşta duruyor. Hemen bunun içerisine girip önce bir adet sık iğnemi yapıyorum. Ardından bakın her sık iğnenin tepe boşluğuna girerek birer adet sık iğnemi yapacağım. Şimdi arttırma, eksiltme hiçbir şey yapmayacağız. Her sık iğnenin tepe boşluğuna girip birer adet sık iğne yapacağız. Sadece şu köşeye geldiğinizde arkadaşlar şu boşluğa da bir adet sık iğne yapmayı unutmayın. Bu sırayı zaten sıranın sonunda yeniden görüşeceğiz sizinle. Bakın buraya bir adet sık iğne yaptıktan sonra şu kaydırma yapmak suretiyle birleştirdiğiniz şu boşluğa da girip bir adet sık iğnenizi yapacaksınız. Yalnız bakın en son bir adet zincir çektik ya arkadaşlar. Bakın ben o zinciri gizledim bu arada. İpimi gizlediğim için. Bakın o son çektiğiniz zincirin içerisine değil. Son yaptığınız kaydırmanın şu şekilde içine girmek suretiyle sık iğnenizi yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu motifimizin bir sonuna kadar gidelim. Şurada köşede yeniden görüşeceğiz. Turuncu parçanın her sık iğnesinin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapmak suretiyle bakın sırayı tamamladım. Bakın sıranın başında ilk önce şuradaki 2 adet zincirin boşluğuna bir adet sık iğne yapmak suretiyle başlangıcımızı yapmıştık. Şimdi bakın
Diğer köşeye, yani yine turuncu parçanın köşesinden bahsediyorum. Bakın 2 adet zincirde buradaki köşe için çekmiştik. Yalnız bu zincirlerden birini bakın pembe parçayla birleştirme için kullandım. Ama diğer zincirim hala boşta. Dolayısıyla bakın hemen buraya girip öncelikle direkt boşluğa giriyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluğun içerisine gireceğim. Direkt boşluğun içerisine girdim. Bir adet ilmek aldım ve bakın sık iğnemi yaptım. Şimdi pembe parçaya geçiş yapmadan önce bakın şurada birleştirme yapmış olduğumuz hat var. Bu arada arkadaşlar en son bakın burada bir adet zincir var. Ben bunu gizlediğim için zincirimi göremiyorsunuz. Bakın şuraya batacağım. Yalnız bu batmış olduğum yer benim zincir çektiğim yer değil, son kaydırma yapmış olduğum yer. Yani sağda ve soldaki parçalardaki şu birinci zincirleri, 2 adet zincirin birinci zincirlerini kaydırma yoluyla birleştirdik ya arkadaşlar. Burası oranın birleştirme noktası. Dolayısıyla bakın hemen tığımı bu kaydırma yapmış olduğum hattın içerisine geçiriyorum. Bir adet ilmek alıyorum ve bakın sık iğnemi yapıyorum. Ardından bakın pembe parçada karşıma ilk önce 2 adet zincirin daha önce dokunmadığımız parçası kalıyor. Hemen bunun için buraya da bir adet zincir yapıyorum. Ardından sık iğnelerin her birinin tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapmak suretiyle devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar çantanın ağız kenarının tamamına sık iğnelerimizi yapalım. Sıra sonunda yeniden görüşeceğiz. Son sık iğnemizi de yaptık arkadaşlar. Yalnız bakın başlangıçta şu birleştirme noktasında bir adet zincir çekerek yukarı çıkıp ardından şu 2 zincirlik bölüme bir adet sık iğne yapmıştık. Ben bir adet sık iğne de bakın şuradaki birleştirme noktasına yapmak istiyorum. Bakın hemen buraya da bir adet sık iğnemi yaptım. Dolayısıyla sık iğnelerle yapmış olduğum sırayı tamamladım. Şimdi çantanın ağız bölümüne arkadaşlar bir sıra kaydırma yapacağım. Yalnız kaydırma yaparken çanta sapının daha güçlü durması adına kaydırma yaparken şu çanta sapımı da bir sabitleyeceğim. Şimdi öncelikle bir çanta sapınızı nasıl takacağınızın yerini göstereceğim arkadaşlar size. Bakın çanta sapımızın şurada bir açıkta kalan kısmı var. Bunu hani dilerseniz bu şekilde size nasıl rahat gelirse şöyle bir kısmı da altta kalsın arkadaşlar. Şu birleştirdiğiniz noktanın bakın tam diğer motifle birleştirdiğiniz noktaya denk gelecek şekilde ortasına denk gelecek şekilde sabitleyeceksiniz arkadaşlar. Bakın çanta sapımız tam iki motifin ortasına denk gelecek. Şimdi ne dedik? Bir sıra kaydırma yapacağız dedik. Son sık iğnemizi yaptık. Bakın şuradan hemen bir başlayalım. Çanta sapımızı bir yerleştirelim arkadaşlar. Ardından sıradaki sık iğnemin benim tepe boşluğu burası. Öncelikle orayı göstereyim size. Şimdi tığımı buradan geçirdikten sonra bakın çanta sapımın da içinden geçirerek şöyle bir adet buraya bakın ilmek alacağım. Yalnız ipi öncelikle şu arka tarafa alayım da arkadaşlar. İpin yerini ters tuttum. Evet. Şöyle önce yerini tam ayarlayayım. Bakın tam içinden geçtim. Ayarladıktan sonra orta noktasından geçtim. Şöyle bir adet ilmek aldım. Ardından tığımdaki ilmekten kaydırdım. Bu şekilde daha sağlam olacak arkadaşlar çanta sapınız. Bakın hemen bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğuna girdim. Şöyle çantamın bakın herhangi bir uygun noktasından da çanta sapının herhangi uygun noktasından da şu şekilde tığımı geçireceğim. Bir adet ilmek alacağım. Hem çanta sapının içerisinden hem de çantanın gövdenin içerisinden geçirip bakın tığımda bekleyen ilmekten kaydıracağım. Kaydırmalarınızı bu aşamada sıkı yapmayın arkadaşlar. Olabildiğince gevşek yapın. Hani ne çok kasma yapsın ne de çok bıraksın kendini. Bakın ardından artık çanta sapına dokunmayacağım. Bu şekilde kaydırmalarımı yapmaya devam edeceğim. Ta ki diğer köşeye gelene kadar. Diğer köşeye geldiğinizde de aynı şekilde birleştirmenizi yapacaksınız. Şimdi sıranın sonunda arkadaşlar kaydırmalarınızı yaparken bakın çanta sapının bu kısmına dokunmadık.
Buraya da buradaki kaydırmayı yaparken de çanta sapına batarsanız çanta sapınız çok daha sağlam bir şekilde çantanıza monte edilmiş olur. Şimdi bir sıra boyunca kaydırmalarımızı yapalım. Tabii ki çanta sapını da sabitleyerek kaydırmalarımızı yapalım. Şimdi böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz sadece kaydırmalarınızı yapıp en son çanta sapınızı da dikebilirsiniz. Burada tamamen tercih size kalmış. Bir kaydırmalarımızı yapıp ardından çantamızın son halini paylaşalım. Son kaydırmamızı da bakın yaptık arkadaşlar. Şimdi ipinizi bakın bir miktar uzun tutup kesebilirsiniz. Ardından bakın ipinizi çekerek şu şekilde çıkarın. Şimdi ince bir tığ alayım arkadaşlar. Şimdi bakın benim kaydırma yapmış olduğum bakın şurada çantamın şu yan tarafında iç içe geçmiş zincirler var. Tepedekilerden bahsetmiyorum arkadaşlar. Şu yanda duranlardan bahsediyorum. Bakın ilk kaydırma yapmış olduğum boşluk benim şöyle bir ben de bakayım arkadaşlar tersten bakıyorum çünkü. Bakın arkadaşlar şurası. Hemen şunun altından tığımı geçirdim arkadaşlar. Bakın yukarıdan aşağıya doğru geçirdim. Aşağıdan yukarı doğru da geçirebilirsiniz. Sıkıntı değil. Bakın ipinizi alın. Şöyle bir bu boşluğun altından geçirin. Ardından bakın ipinizin daha önce bunu yapmıştık arkadaşlar ama yine göstereceğim size. Bakın ipimizin geldiği zincir burası. Hemen bu zincirin içerisine geçeceğim ama arkadaşlar bakın şuradan da geçeceğim ki ipim tam arkaya gitsin. Önemli olan şuradaki zincirin içerisinden geçmek. Diğeri teferruat yani. Arkadan daha farklı bir noktadan geçirebilirsiniz. Bakın dolayısıyla kesintisiz iç içe geçmiş zincir oluşturmuş olduk. Bakın şurayı şöyle bir düzelteyim arkadaşlar müsaadenizle. Bakın şu şekilde bir zincir hattı oluşturduk. Dolayısıyla bakın kesintisiz zincirimiz devam ediyor. Tabii ki yine bunu bu şekilde bırakmayın. Hemen şöyle bir miktar önce şu ipi bir aşağıya çekeyim arkadaşlar. Herhangi bir noktadan şöyle tığınızı geçirin. Ardından bir ilmek oluşturun ve bir adet zincir çekerek burayı kilitleyin arkadaşlar. Bunu daha sonra ben yine gizleyeceğim. Şimdi bakın hemen diğer çanta saplarımı birleştirdikten sonra bakın şu alt bölümlerden diktim. Hemen bir onu da sadece bir mantığını anlatacağım arkadaşlar size. Şu ipimi de şuradan çıkarayım kafamızı karıştırmasın. Şimdi arkadaşlar şu çanta sapının şu dört tarafından zaten en üstte kaydırma yöntemiyle çantama birleştirmiştim çanta sapını hatırlarsanız. Diğer üç kenarı ise bakın iğnemle şöyle bir etamin iğnesiyle çantayı diktim. Dikerken sadece şuna dikkat edin arkadaşlar. Özel bir dikme tekniği yok. Kendi bildiğiniz bir yöntemle dikebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeyim arkadaşlar. İpimi çantanın gövdesinden geçirdiğim zaman bakın şöyle komple aşağıya çıkarmadım. Diğer taraftan çıkarmadım arkadaşlar. Bat çık şeklinde yaptım. Yalnız öyle bir geçirin ki bakın şu ip üstteki ipe geçin. Dolayısıyla ön taraftan çantanızın düz tarafından ipiniz görünmesin. Bakın bir böyle buradan geçirdim. Ardından bakın çantanın şu kenarındaki herhangi bir noktadan geçirdim. Dediğim gibi özel bir dikme tekniği yok. Kendi bildiğiniz yöntemle de dikebilirsiniz. Sadece tek dikkat etmeniz gereken şey bakın mesela şuradan geçeceğim. İpimin ön taraftan görünmemesi. Tek dikkat edeceğiniz şey bu arkadaşlar. Yeter ki ipiniz ön taraftan görünmesin. Dediğim gibi şuradan zaten kaydırma yöntemiyle birleştirmiştik. Diğer üç kenardan da bu şekilde birleştirdim. Şimdi ben daha sonra bunu bir hallederim. Bir çantamın son halini göstermek istiyorum arkadaşlar size. Çantamız artık bitti. Şimdi ben orijinalinde olduğu gibi daha doğrusu orijinalindeki renklerle çalışmadım. Yani birçok kanalda çantanın orijinal halinin birebir aynı renkleriyle çalışılmış. Ben elimdeki mevcut renkleri değerlendirmek istedim arkadaşlar açıkçası. Orijinal renkleri de çok güzel ama bu haliyle de çok güzel oldu bence. Şimdi orijinali nasıldı? Ön taraf ve arka taraf aynı renk.
Yanlar tabii ön ve arkadan farklı olmakla birlikte birbiriyle aynı. Yani ön arka birbiriyle aynı, bir de yanlar birbiriyle aynı. Onun dışında çanta sapını renkli çalışmıştı ama benim çantam artık çok renkli olduğu için ben çanta sapında daha fazla renge girmek istemedim. Bence bu haliyle de çok güzel oldu. Şöyle bir son halini göstereyim size. Bu arada arkadaşlar bir ölçüsünü de vereyim size. Bakın arkadaşlar, çantamızın şu ağız bölümünden bir genişliğini, enini vereyim size arkadaşlar. Bakın bu şekilde tam 49 santim geliyor. Zaten boyu yanlış hatırlamıyorsam 27 santimde. Evet, 27 santim. Tabii tabanda 27'ye 27 şeklinde bir çanta oldu. Çantanın boyu bu haliyle arkadaşlar çok ideal. Biz üçlü trabzan yaptık. Orijinalinde dediğim gibi videonun başında ikili trabzan olarak çalışılmış. Şayet şapka yapacaksanız arkadaşlar üçlü trabzan değil ikili trabzan olarak çalışın ki motifleriniz bu kadar büyük olmasın. Ben çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Herhangi bir sorunuz varsa şayet yorumlar kısmından sorabilirsiniz. İnanın tüm yorumlara tek tek dönüyorum. Bir sonraki videoya kadar. Hoşça kalın.